Sevgili dostlarım, hepinize merhaba. Öncelikle hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Sizlerle birlikte bu yayınımızda dolar Türk lirası kurunu inceleyelim. Ardından altına değinelim ve gümüşe değinelim. Euro Türk lirası ve sterlin Türk lirası, yani piyasalara genel bir bakış yapalım. Piyasalardaki döviz kurlarında özellikle hareketlerin hangi seviyelere kadar yükseliş getirebileceğiyle ilgili bu videomuzu değerlendirmeye çalışalım. Son günlerde biliyorsunuz zam haberleri gündemden hiç düşmüyor. Yatıyoruz zam, kalkıyoruz zam. En son artık vatandaşın çayına gelen zam maalesef ki gene ceplerimizin yanmasına sebebiyet veriyor. Çünkü çay, biliyorsunuz biz Türk milleti olarak çaya düşkün bir milletiz ve çay da gelirimize etki eden en büyük etkenlerden biri. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu müjdeden sonra, çaya yapmış olduğu müjdenin ardından Çaykur'da boş durmadı, vatandaşa müjdesini yapmış oldu sevgili dostlarım. Marketlerde çay fiyatlarının 70 ile 80 lira arasında değiştiği rakamlara kadar çıkmış durumda. Bunlar maalesef ki üzücü durumlar. Bunlar maalesef ki kurdaki artışın daha da yukarılara doğru gidebileceğinin sinyallerini bizlere veriyor. Enflasyonist baskı cebimizde iyiden iyiye hissediliyor. Asgari ücretli tarafına baktığımız zaman TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerinin bile altında kalan bir zam oranı. Zaten emeklilerimize hiç değinmek istemiyorum. Gerçi kanalımızda ben sizleri sık sık hatırlatmaya çalışıyorum, gündemde tutmaya çalışıyorum. EYT'li arkadaşlarımızı gündemde tutmak istiyorum. Onlar da geçen gün büyük bir miting yaptılar. İnşallah bu haklı davalarında neticeye ve sonuca ulaşabilirler diye düşünüyorum. Evet, dolar kuruna hemen bakalım sizlerle birlikte. Şimdi dolar kurunu günlükte açtığımız zaman sevgili dostlarım, önce bu kanalın nerelere doğru gidebileceğiyle ilgili bir çizimimizi yapalım. Şurada hemen bir kanal hareketini sizlerle birlikte belirleyelim. Bakalım destek ve direnç bölgelerimiz nerelerden geçiyor. Evet, günlük bazda bu değerlendirmemizi yapalım. Bakalım dolar kurunda hangi seviyeler şimdi bizler için daha yakın olacak. Bu arada uyarılarımız vardı. Bu uyarılarımızı dikkate alıp bizi takip eden, yani düzgün bir şekilde bizleri takip eden sevgili dostlarımız ne kadar haklı olduğumuzu da görmüşlerdir diye seviniyorum. Allah'a çok şükür yanıltmadık, sizlere kaybettirmedik. Sabırlı olanların sabırsızlara para kaybedeceği bir piyasa içerisinde bulunduğumuzu, dünya ekonomik konjonktürünün şu an için, yani sırf Türkiye ekonomisi için konuşmuyorum sevgili dostlarım, dünya ekonomileri üzerinde de gerçekten enflasyonist baskı çok sert bir şekilde hissediliyor. Amerika Birleşik Devletleri tarafına baktığınız zaman orada bile son 40 yılın en büyük enflasyon rakamları ülkeyi zorluyor. Avrupa tarafına baktığımız zaman orada gene son 40-45 yılın en büyük enflasyon rakamları. İngiltere Merkez Bankası tarafına baktığımız zaman da bütün bu enflasyonist baskılarla mücadele için faiz artışlarına devam edileceği sinyallerinin ard arda gelmesi. Fakat enflasyon tarafında çok küçük oynamaların meydana geldiği de görülüyor. Tabii bütün bunlar neticesinde altın tarafında da panik yapılmaması gerektiğini sizlere iletmiştik. Gümüş tarafında gene keza öyle. Geri çekilmelerin yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla bir alım fırsatı niteliği taşıyabileceğini videolarını yapmıştık. Allah'a çok şükür dönüşleri sizler de gördünüz. Yani demek istediğim şudur ki sevgili dostlarım, piyasada fırsatlar hiç bitmiyor. Bu konjonktürde dünya genelinde olumsuzlukların Covid-19 etkisiyle başlaması, dünya genelinde gene tedarik zincirlerinin, özellikle gıda ve enerji tedarik zincirlerinin kırılması, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın baş göstermesi maalesef ki dünya genelinde de bir kıtlık dönemine girilebileceğinin sinyallerini bize oldukça fazla vermekte. O yüzden dolar kurunda aşağı yönlü hareketleri sınırlı bir şekilde olacağı, yukarı yönlü hareketlerin daha hızlı gelişebileceği ile ilgili altın tarafında da ve gümüş tarafında da enflasyonist baskıların neticesinde bu fiyatların sadece birer geri silkelemesi niteliğinde, biliyorsunuz tabiri caizse piyasalarda bu şekilde anılıyor, gerçekleşeceği yönünde öngörülerimiz vardı. Tabii burada yaptıklarımız sadece birer öngörü niteliğindedir. Son kararı sizler kendiniz yatırım danışmanlarınızla birlikte vermelisiniz. Evet, dolar kuruna genel açıdan baktığımız zaman bir kanal sizlerle birlikte çizdik ve bu kanalımızın arkadaşlar bakın destek bölgesi tam 15 lira 50 kuruş seviyesinden geçmekte.
15 lira 50 kuruşun önemi bu yüzden bizler için gün geçtikçe artıyor. Hatta bugün itibariyle baktığımız zaman buradaki hareketin 15 lira 60 kuruş civarına doğru EMA değerinin yukarı doğru geldiğini görüyoruz. Yani 15.60 bizler için önemli. 15.60 üzerinde hatta gene biz bunu biraz daha iğnelemeler ve Türkiye tarafında kura müdahaleler şeklinde algıladığımız bugün itibariyle, çünkü piyasalarımız bugün kapalı, dolar kurunda gene aşağı yönlü hareketler ve tekrardan yukarı yönlü hareketlerin yaşandığı bir gün olarak nitelendirdiğimiz için 15.50 bizler için ideal bir seviyedir. Yani yakından takip edenler için 15.50 kısada güzel bir destek seviyesi ve kısa bazlı 15.50 kapanışlarının altında tekrardan birer gerileme yaşayabiliriz. Fakat şu an itibariyle baktığımız zaman kur tarafında 15.50 seviyesi üzerindeki kapanışların devam ettiğini sizlerle birlikte gözlemliyoruz. Şimdi en yakın bizler için gene 15.80 bölgesi bir destek, 15.75 bölgesi bir destek. Onun altında da iki tane önemli kısadaki desteğimiz. Biri 15.80 bölgesinden geçiyor, diğeri de 15.50 bölgesinden geçiyor. Peki yukarı yönlü hareketlerde bizlerin takip etmesi gereken en önemli direnç bölgeleri hangi seviyelerde olabilir? En yakın regresyon kanalımıza göre burada çizdiğimiz kanalların üstündeki kırılımla birlikte bizler dolar kurunda 17 lira 30 kuruş seviyesine doğru yukarı yönlü hareketleri takip edebiliriz sevgili dostlarım. Çünkü kanal olarak buradaki kanalımız açılmış durumda. 18 liralardan, 16 liralardan, 17 liralardan terste kalan arkadaşlar için bir umut yaşatabilecek hareketin 15.50-17.30 bantları arasında teknik olarak gelişmesi mümkün gibi gözükmekte. Tabi buradaki hareketlerin %100 olabilirliğiyle ilgili bir yargıya varamayız. Çünkü piyasalar çok değişken, haber akışları, son dakika haber akışları çok değişken. Fakat şunu söyleyebiliriz, teknik olarak bizler 15.50 üzerinde kaldıkça yukarı yönlü hareketlerde bu kanalımızın üst tarafı açılmış durumda ve buradaki hareket 17 lira 30 kuruş seviyesine kadar dolar kurunun yukarı yönlü hareketlerini desteklediğini söyleyebiliriz sevgili dostlarım. O yüzden sizler de dolar kurunda dikkatli olmanızda fayda var. Şimdi bizler için kötü senaryoda hangi seviyeler konuşulabilir? Yani bunun için tekrardan bu kanal içerisindeki hareketlerin gelişebilmesi için hangi seviyelerde kapanış gelmesi lazım? Ona da hemen bir bakalım kanal içindeki hareketlere. Evet, kanal içine tekrardan girmemiz durumunda en kısada 15.75 takipte kalınacak. 15.75'in altında da 15 lira 50 kuruş seviyesi tekrardan kanal içindeki hareketlerin başlamasına yeterli olacaktır. Fakat kanal üstünde kalındıkça bu kanalın yukarı yönlü hareketleri zaman içerisinde 17 lira 35 kuruş, 17 lira 50 kuruş seviyesine doğru dolar kurundaki yukarı hareketleri de tetikler. O yüzden günlük olarak bu kanal içerisinde kalıp kalamayacağımızı sizlerle birlikte takipte kalacağız sevgili dostlarım. Evet, ons altın, hemen ons altın tarafına bakalım. Ons altında da güzel gelişmeler var. Ons altına şöyle 4 saatlikte sizlerle bir bakalım. Çünkü gram altın, gram gümüş yatırımcıları için önemli bir sinyal burada. Ons altında 4 saatlikte geldi bakın. Yukarı mumlu bir hareket ve trend çizgisinin yukarı kırıldığını hep birlikte sizlerle seyrediyoruz. Ve bu trend çizgisinin geçtiği bölgede 1825 aralığının yukarı kırılmasıyla başladı. Şimdi buradaki hareket bizleri ilk etapta hangi seviyeleri takip etmemize sebebiyet verebilir? Evet, yukarıda bu hareket 1860 dolarlar seviyesine doğru yukarı yönlü ilk etapta hareketini devam ettirebilir sevgili dostlarım. 1860 dolar şimdilik bizlerin ons altında takip etmemiz gereken önemli bir seviye. 1860 doları takipte kalacağız. Tabi buradaki hareket artık yukarı yönlü kırıldı. Bu da altın yatırımcısı için önemli bir nokta. 1860 dolarlar üzerinde de 1890 dolar seviyesi ikinci direnç bölgemiz olacaktır. İlk direnç 1860, ikinci direnç bölgemizde 1890 bölgesinde. Forexçi arkadaşlar dikkatli bir şekilde ve Viyop'ta işlem yapan arkadaşlar dikkatli bir şekilde buraları takipte kalsınlar. Burada önemli takip edilecek artık destek bölgesi de bakın 1825 dolar seviyesinden geçiyor. 1825 dolar artık üzerinde kalındıkça ilk hedef 1860 ve üçüncü hedefte 1890 dolarlar civarına doğru yukarı yönlü hareketlerin devamını bekleyebiliriz. Yani 1825 üzerinde kalındıkça buy pozisyonlarının devam ettirilmesi önemli. Yani alış yönlü pozisyonların açılması önemli olacaktır. Gram altın tarafına hemen bakalım. Evet, gram altında da 4 saatlikte çizdiğimiz ve sizlerle birlikte takip ettiğimiz
grafik 910 ve 915. Bizler için 910 seviyesi önemliydi. Sizlere her zaman uyarmıştım. 910 bölgesi üzerinde gram altın tekrardan hareketlerini hızlandıracaktır şeklinde. Ve 910 üzerinde kapataraktan gram altın yatırımcılarını sevindirdi. En yakındaki direnç bölgemiz, takip edeceğimiz direnç bölgemiz 937 bandından geçiyor. 937. Burayı tam alalım Forex arkadaşlar için. 935. Evet, 935 bizler için ilk direnç bölgesi demiştik. Artık bu bölgenin de önü açıldı. 935'in yukarı yönlü kırılmasıyla birlikte buradaki ana hedef bölgemizde 960-970 dolarlar civarına doğru giden sizlerle birlikte gram altını takip edeceğiz sevgili dostlarım. Bizler için artık burası 910 ve yukarıda da 970 band aralığının açıldığı bölge. Forexçiler ve Viyopçular için 910 kuvvetli destek bölgemiz, 935 direnç bölgemiz, onun üzerinde de gene 960 bir ara direncimiz ve 970 bölgesine doğru gram altın izleyen arkadaşlarımız için yukarı yönlü hareketler güzel bir şekilde ons destekli ve dolar destekli olarak devam etmeye başladı. Grafiklerimiz çok net. Kırılımların gelmesiyle birlikte yukarı yönlü hareketleri de çok net sizlerle birlikte izliyoruz. İşte teknik analizde bunlara riayet etmek çok önemli. Altın ve dolar yatırımcısı için bu kırılımlar gerçekten önemli. Şurası aşılırsa yukarı yönlü hareket sertleşir şeklindeki yorumlarımızı yapmamızdaki sebep de sırf bu yüzden. O yüzden bu verdiğimiz teknik analizlere sadık olmakta fayda var sevgili dostlarım. Hemen gümüş tarafına geçelim. Gümüş bekleyen arkadaşlarımız için gümüş onsla başlayalım. Evet, gümüş ons gördüğünüz gibi altın onsa nazaran üstteki trend çizgilerini henüz kırmış değil. Fakat buradaki hareketin de yukarı yönlü evrileceği apaçık kesin. Burada bir gene 4 saatlikte mum hareketine başlamış. Bu da sevindirici bir hareket. Ve buradaki hareketin hızlanacağı nokta 22 dolar 20 sent civarından geçecek gümüşün onsunu takip edenler için. Şuraya hemen 22.80 senti koyalım. Gümüş ons takip eden arkadaşlarımız için. İlk düşen trend çizgimizin şu an üzerinde bir hareket yapıyoruz. Yani bizler için 21 dolar önemliydi ve şu an 21.80 civarına doğru giden bir hareket izliyoruz. Bu hareketin ilk önemli direnç noktası da 22-20 civarından geçen alan olacaktır. Buradaki hareket 22-20'ye kadar devam edecektir. Tekrardan yukarı yönlü sert hareketlerin başlayabilmesi için ise şuradaki 22-20'nin yukarı yönlü kırılmasıyla gelecek harekettir. O yüzden gümüşün ons tarafında da 22-20 civarı önemli bir direnç ve yukarı yönlü hareketleri tetikleyecek olan önemli bir dirençtir. Aşağıda hala 21 dolarlar bizler için kuvvetli bir destek ve yükseliş kanalının başladığı alan olarak takipte kalacağımız seviye olacaktır. Gümüşün gram tarafına baktığımız zaman gümüşün gram tarafında gram gümüşçüler biliyorum beni çok iyi dinliyorsunuz. 10.85 artık önemli bir destek. 10.85 desteği kuvvetli bir şekilde hareket ediyor. 11.20 ilk direnç bölgeniz olacaktır. Ve daha sonra buradaki hareketlerin 11.80'e doğru gittiğini, hızlı bir şekilde gittiğini gümüş gram yatırımcısı takipte kalacak. Ve bunu da görecektir zaman içerisinde. Ani hareketlerden kaçının. Şu an için piyasalar karışık. O yüzden dikkatli olmanızda fayda var. Hemen Euro Türk Lirası. Euro Türk Lirası'na bir girelim bakalım Euro Türk Lirası'nda neler oluyor. Evet, Euro Türk Lirası'na çizdiğimiz kanal içerisinde net hareketlerine devam ediyor. Alış ve satış yönlü kanalların buralardan geçtiğini sizlerle birlikte takipte kaldık ve bunu uzun zamandır da sizlerle birlikte takip ediyoruz. Burada tekrardan agresif hareketlerin başlayabilmesi için bu kanal içerisinde bir kırılım, üstünde kırılım şart. Şu an itibariyle buradaki yükselişin gidebileceği alan 17-10 seviyesine doğru Euro'daki hareketleri tetikleyebilir. O yüzden şuraya bir 17-10 çizelim. Euro'daki arkadaşlar için kanalın üst tarafından geçen bölge 17 lira 10 kuruş seviyesinden şu an itibariyle geçmekte. Ve buradaki hareketinde yukarı yönlü hareketlerini 17 lira 10 kuruş 15 kuruş civarına doğru taşıyacağı takip edilecek. Şimdi Euro takip eden, bizi Almanya'dan izleyen arkadaşlarımız var. Bu hareketlerin hangi bölge civarından sonra sertleşebileceğiyle ilgili öngörüler yapmamızı istiyorlar. Evet, buradaki 17-20 üzerinde kapanışlar başladığı zaman sizler de Euro'daki hareketlerin yukarı yönlü artık daha sert bir şekilde ilerleyeceğini göreceksiniz. Fakat bu 17-20 kırılamaz ise buradan tekrardan aşağı yönlü destek bölgeleri var. Bunlar test edilmek istenebilir. Buradaki de 16-65 civarından geçen bölge önemli bir destek bölgesi olarak sizler tarafından takip edilmeli. 17-65 destek bölgesi
ve yukarı özür dilerim 16.65 destek bölgesi. Yukarıda ise kanal aralığı olarak 17.20. Forex ve Viyop'ta işlem yapanlar için önemli seviyeler, takipte kalınması gereken seviyeler şeklinde Euro Türk Lirası'nda takip edilmeli sevgili dostlarım. Hemen sterlin tarafına bakalım. Sterlinde bir kırılım var mı? Orayı da takip edelim. Evet, sterlin tarafını açtığımız zaman sterlinde henüz bir kırılım olmadı. Burada da bayrak formasyonu şeklinde yeni bir oluşum var. Buradaki hareketin 19.50 civarında, 19.55 civarından geçen destek ve yukarıda ise buradaki formasyonun yukarıya gitmesiyle birlikte bir 19.95 civarından geçen direnç bölgesi mevcut. Bakın burada bir bayrak formasyonu yapmaya çalışıyor. O yüzden bunun altı 19 tam alalım. Sizler de net görün. 19.60 yukarıdaki kırılımın gelebilmesi için ise 19.80 önemli. Hemen şurada 19.60 yukarıda da 19.80 civarından geçen bölge takip edilmeli. Çünkü 19.80'in yukarı kırılması buradaki hareketteki bayrak flama formasyonunun çalışması anlamı taşıyacaktır. Buradaki harekette 18.20 60 kuruşluk bir hareket var burada. 19.80 ne var? 20 lira 40 kuruş seviyesine doğru yukarı yönlü hareketleri başlatabilir. Burada da hedef 20 lira 40 kuruş şeklinde gözükmekte. Şu an itibariyle bu bayrak formasyonu, flama formasyonunun bozulmaması durumunda sterlindeki arkadaşlar da 20 lira 40 kuruş seviyesini takipte kalabilirler. Aşağıdaki destek bölgeniz, önemli destek bölgeniz 19 lira 60 kuruş civarından geçen bölge. Bitcoin, evet Bitcoin sever arkadaşlar için hemen Bitcoin tarafına bakalım. Bitcoin'de şu şekilde bir sevindirici haberimiz var. Düşen trend çizgimiz var takip ettiğimiz. Bu çizgi üzeri bizim için önemli. Burada kalışları takipte kalacağız. Bu aşağı yönlü indiği için daha önceden bu 30 bin dolar seviyesindeydi. Bizler için artık bu seviyeyi 30 bin dolar seviyesi üzerinden şu seviyeye çekmiş durumdayız. Yani 28.700 dolar seviyesine, 28.600 dolar seviyesine çekmiş durumdayız. 28.600 dolar burada bizler için üstünde kaldıkça yukarı yönlü hareketin tekrar başlayabileceği umudunu bizlere veriyor. İlk kuvvetli direnç bölgeniz şuradaki tepe olacaktır. Orası da 31.282 dolarla 32.250 dolar aralığında bir mesafe olarak gözükmekte. Hızlı ve yukarı yönlü hareketlerin tekrardan dönebilmesi için ise 32.000 dolar seviyesi üzerinde kapanışlar görmemiz gerekli. Eğer görebilirsek bizler tekrardan 40.000 dolarlar seviyesine doğru bir Bitcoin konuşabiliriz. Ama Bitcoin'de de şuradaki düşen trend çizgimizin üzerinde hareketler geliştiği için Bitcoin'ci arkadaşlar için de sevindirici yukarı yönlü bir hareket hazırlığının gelebileceğinin sinyalini şu an itibariyle yakından vermek isterim. Evet sevgili dostlarım, ben hepinizi çok seviyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kanalıma abone olmamış, bizi dışarıdan seyreden tüm arkadaşlarımızı da kanalımıza abone olmaya davet ediyorum. Hoşça kalın. İyi günler sevgili dostlarım.